Oturduğunuz yerden bir laptop veya telefon ile tişört tasarlayarak para kazanmak ister misiniz? Hiç stok tutmadan kendi tişört tasarımlarınızı tüm dünyaya satabiliyorsunuz. Üstelik üretim, baskı ve kargolamayla uğraşmanıza gerek yok. Bu videoda Printify ile Etsy veya Shopify kullanarak sıfırdan nasıl tişört mağazası açabileceğinizi, tasarımlarınızı nasıl yükleyeceğinizi ve ürünlerinizi satışa hazır hale getirebileceğinizi adım adım anlatacağım. Eğer Etsy'de veya Shopify'da satış yapmak, Printify kullanmak ve Print on Demand iş modelini öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Kanalıma abone olup videoyu da beğendiyseniz gelin konumuza geçelim. Ayrıca yorumlarınıza 10 dakika içerisinde cevap veriyorum. Öncelikle Printify. Print on Demand yani talep üzerine baskı sistemiyle çalışan bir platformdur. Bu sistemde herhangi bir ürünü önceden satın almanız veya stoklamanız gerekmiyor. Bir müşteri sipariş verdiğinde ürün otomatik olarak üretici firma tarafından basılıyor ve müşteriye gönderiliyor. Siz ise tasarım ve mağaza yönetimi kısmı ile ilgileniyorsunuz. Şimdi Printify'a geçiş yapalım. Eğer hesabınız yoksa yaklaşık 2 dakikada kendi hesabınızı oluşturabilirsiniz. Sol bölümden üye olmak diyorum. Açılan sayfa içerisinde sizler de sıfırdan üye olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Buradan mailiniz ile veyahut da Apple ile üye olabilirsiniz. Veyahut da mail şifre oluşturarak tekrardan bu kısımdan giriş yapabilirsiniz. Ama ben direkt Google Mail üzerinden tıklıyorum ve giriş yapıyorum. Sizler de bunu tercih edebilirsiniz. Hesabınıza girdiğiniz zaman sol panelden katalog bölümüne gelmeniz gerekiyor. Tasarımımızı katalog bölümündeki ürünler üzerinden yapıyoruz. Tıkladığımız zaman burada çeşit çeşit ürünleri görebiliyorsunuz. Men, woman, işte kids, çocuklar için de var. Buraya tıklıyorum. Buralardaki bölümlere bakabilirsiniz. Tişörtler, kapşonlular, kupalar, bardaklar, erkekler için, kadınlar için, çocuklar için veyahut da ev eşyaları, yastıklar, çarşaflar, örtüler, battaniyeler gibi çeşit çeşit yüzden fazla ürün burada platform üzerinde bulunuyor. Bizler en çok tercih edilenlerden biri olan ve videomuzun da konusu olduğu için tişört tasarlama üzerinden ilerleyeceğiz ve ben erkek tişört üzerinden ilerlemek istiyorum. Men kısmına geliyorum, tişörte tıklıyorum ve açılan bölümde yapmamız gereken şeylerden biri burada rastgele bir tanesini seçmek yerine maliyet bakımından hem en uygun olsun hem de insanlar tarafından sevilen veyahut da bu Printify'ı bizim gibi kullanan insanların çok tercih ettiği hangi ürünse onu size seçelim. Burada en çok satılanları zaten görebiliyorsunuz. Bestsellers yazıyor sol kısımlarında, alt bölümlerinde. Mesela burada hepsinin bu arada kodları farklı olduğu için farklı modeller yani. Bunu da böyle anlayabilirsiniz. Sizler kısaca baktıktan sonra hadi ben bunun üzerine ilerleyeyim derseniz işte beden boyutlarına bakabilirsiniz. Bedenlerinin renk seçeneklerine bakabilirsiniz bu arada. Ve işte ne kadar fiyatları varmış. Mesela şunun üzerinden şimdilik ilerleyelim. Unisex diyor bu arada. Erkek üzerinden ilerledik ama hem erkeğe hem de kadın için uygunmuş gördüğünüz gibi. Bu kısımda sağ bölümden yine ürünün özelliklerini okumanız sizler için çok faydalı olacak. Zaten ürünümüzü yayınlarken açıklama kısmına bunları koymuş olacağız. Alt kısma iniyorum. Burada ise Printify Choice, Printify'in seçtiğini ve buradan sizler manuel olarak seçebilirsiniz. Bunlar üreticiler. Şimdi mantık zaten başta söylemiştim. Bizler ürünü tasarlıyoruz. Sonrasında Printify üretip kargoluyor diyoruz ama Printify'in içerisindeki üreticiler üretiyor. Yani biz tasarım yapanız, bunlar üreticiler, müşteri de buluyoruz. Biz müşteri bulunca buradaki işte üreticiler üretiyor ve kargoluyor. Printify kargoluyor derken, üretiyor derken de bunu kastediyoruz. Bu üreticilerden birini seçebilirsiniz. Monster Dijital kaç videomdur en üstte çıkıyor. Tişörtte de varmış. Burada da gördüğünüz gibi Printify'in seçtiği üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Zaten seçiliyse eğer buradan Start Design diyerek sizler de tasarım yapmaya başlayabilirsiniz. Tasarım yapmakta püf noktalar var. Bunları sizlere göstereceğim. Sol bölümde Upload bölümü. Sizler dosyanızı burada bilgisayardan yükleyebilirsiniz. AI bölümü önce Upload'a tıklayayım görün. Buradaki işte görselin hangi özelliklerde olması gerektiğini sizlere paylaşıyorlar. AI bölümü yapay zekadan görsel tasarlayıp buradan tişörtünüze yerleştirebilirsiniz. Add text yazı ekleyebilirsiniz ki burada çeşit çeşit farklı fontlarda ve farklı şekillerde yazılarımız bulunuyor. My Library burada kütüphane var. Ben burada bunları eklemiştim. Grafikler bölümü var. Burada herkes erişebiliyor. Unutmayın ama sizler de kullanabilirsiniz. Benzer içerikler olabilir o yüzden. Yani satışa sunduğunuz başka bir mağazayla benzer ürün yapabilirsiniz. Çünkü bunda başka bir mağazadan dünya genelinde herkes tarafından erişilebilen bir bölüm. My Template var. Burada bir sıkıntı yok. Shutterstock'tan buradan tasarım görsel alabilirsiniz. Ancak satış başına $1 ücret alıyorlar. Bunu da unutmayın. O yüzden çok da kullanmanıza gerek yok. Şimdi ne yapacağız? Ayrıca sizler platform üzerindeki şeylerden tasarımlarınızı yapabilirsiniz ve Canva, Photoshop üzerinden de yine tasarım gerçekleştirebilirsiniz. Beyaz tişört üzerinden ilerleyeceğimizi düşünelim ama bir yandan da ben Canva'dan tasarım yapmak istiyorum. Canva'ya geçiş yapıyoruz. Canva'ya geldim ve ben birazcık fitness ile ilgili tasarım koymak istiyorum diye düşündüm ve şablonlar bölümünden yazdım. Bu kısımda logolar çıktı. Logolardan mesela şuna tıklıyorum. Buradan da şablonu işte özelleştir kısmına tıklıyorum. Sayfam açıldı. Bu kısımdan enerjiyi siliyorum. Spor salonunu siliyorum ve sadece
Sadece bu logonun kalmasını istiyorum. Şöyle alıyorum ve bunu buraya ortalıyorum. Şuna tıklıyorum. Rengine tıklıyorum. Rengini de bembeyaz yapalım. Tamamdır. Bunu bu şekilde alacağım ve tişörtüme yerleştireceğim. Hatta ve hatta şöyle biraz daha büyük olsa daha da iyi olabilir. Şöyle yapalım. Şöyle koyalım. Görselin boyutuna göre yine gayet de iyi oldu mu? Şöyle ortalayalım iyice. Paylaş diyorum. Açılan bölümden indir butonuna tıklıyorum ve buradan da PNG olarak indirmeyi öneriyor. İndir butonuna bastım ve görsel şu anda iniyor. Bunu indirdiğim zaman daha demin bilgisayar üzerinden yolla kısmına tıklayacağım ve oradan göndereceğim. Printify'a geçiş yaptım. Upload bölümüne geldim. My Device'a tıkladım. İndirilenler bölümünden seçtim ve şu anda yükleniyor. Tişörtüme de geldi. Bu şekilde alıp bunu büyütüp şu şekilde koyup böyle yerleştirebiliriz zaten. Beyaz tişört için yaptık bunu bu arada, haberiniz olsun. Görselin arka planına beyaz kısmını PNG'yi kaldırırsanız eğer buradan tişörtünüz için farklı renkler de ekleyebilirsiniz. Mesela bunu eklediniz. Logomuz beyaz olduğu için arka plana. Tabii ki bu gözükmeyecek ama mesela bu daha güzel olabilirdi. Tabii siyahlarda değil de mesela bunlar da güzel olabilirdi. Şu arka planda beyaz olmasaydı. Veyahut da nasıl yapabiliriz? Şuraya geldim. Şuna tıkladım. Buraya tıkladım. Kırmızı yaptık mesela. Anladınız siz. Bu kırmızı. Printify'a geldim. Buradaki kırmızıyla aynıysa yine işte birbirine eşit gibi gözükecekti. Her neyse biz yine de tek renk olarak ilerleyelim. Beyaz olarak ilerleyelim. Geri geliyorum. Bu kısmı tamamladınız. Backside tişörtünüzün arka kısmına da dilerseniz tasarım yapabiliyorsunuz. Buraya görseller, yazılar ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada da ense kısmına da yine gerçekten logo koyabiliyor musunuz? Gayet güzel. Kendi bir logonuz varsa, markanızın bir şeyi varsa yerleştirebilirsiniz yani. Bunu yaptık diyelim. Preview sağ üst bölümden tıkladığım zaman tişörtte nasıl duruyor? Bakın çok büyük duruyormuş açıkçası. Şuna tıkladım. Hemen şöyle küçülttüm. Şöyle aldım. Yani göğüs kısmına doğru gelsin. Hemen tekrardan geri geldim. Hani bir şey yapıyoruz ama çoktan birazcık da güzel yapmaya çalışalım tabii ki. Sizler de bu şekilde örneklere bakarak, tişörtün nasıl duracağına bakarak tasarımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Arka kısmına bir şey koymamıştık, o yüzden arkada herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Show More kısmına tıklarsanız eğer buradan daha fazla tasarımda görebiliyorsunuz. Mesela erkek olarak yükleyeceksek biz bunları yükleyebiliriz. Burada direkt bizlere bayan versiyonu, kadın versiyonunu attı ama burada da farklı yine kadın mankenler var. Mankenlere yerleştirilmiş. Erkek olarak istiyorsanız erkek mankenler üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Bu görselleri Dovlan's Mockup diyerek indirebiliyorsunuz. Haberiniz de olsun. HD bir şekilde sizlere indirmenizi sağlıyorlar. Burada da tasarımınız eğer bittiyse sağ alt bölümden Save Product diyerek sizler de yapabilirsiniz. Mockup'ınıza bu arada arka plan ekleyebiliyormuşsunuz. Daha önce eklediğim bir arka plan vardı. Burada adam oturuyor, arkaya da bir güzel ev eklemiş gibi bir şey olduk yani. Her neyse Save Product diyorum. Buradan da kaydediyorum ve asıl yerimize geliyoruz. Şu anda herhangi bir şekilde görsel ekli değil. Mesela ben şu görseli isterim, bu görseli isterim, bu görseli isterim. Arka planım olmadığı için hani insanlar yine arka planda bir şey olmadığını görsün diye alabiliriz. Sonrasında bunu alabiliriz. Bu şekilde görsellerimizi aldık ama kadın aldığımız için mesela erkek olsun isterdik. Erkeğin şunu alalım, bunu alalım. Bu şekilde gayet güzel görsellerimizi aldık ve Save Selection kısmına tıkladım. Bu şekilde görsellerimiz 15 tane alabiliyormuşuz. 7 tane aldık. İyi, hiç yoktan iyidir. Unisex olarak da yükleyebilirsiniz zaten. Bu şekilde eklendi. Mesela ben ön kısımda bu değil de bu gözüksün istiyorum ve hepsi gözüksün dediğimiz zaman da eğer onu beğenmediyseniz şurada mesela 4 tane almış. Ben bunu istiyordum. Şuraya tıklıyorum. Bunu da istiyordum. Şuradan da tıklıyorum. Ya şu kadını kaldıralım. Biz erkek olarak ilerleyelim. Şunun yerlerini değiştirebiliyor muyuz? Evet, güzel oldu. Save Selection dedim. Tekrardan geldik aynı yere. Bunu koymak istiyorum. Bu şekilde ürünü satışa sunacak. Görseli bu olacak. Öyle anlayabilirsiniz. Sonra kaydırdıkça diğer görselleri görecekler. Alt kısma doğru geliyorum. Burada listelerken detaylara bakmanız çok önemli. Açıklama kısmı, başlık kısmı gerçekten Etsy'de ve Shopify'da da tabii ki SEO bakımından çok önemli. SEO ne kadar iyi olursa o şekilde daha üst sıralara çıkabilirsiniz. Organik trafikler alabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere faydalı oluyor bu tarz buraları düzgün doldurmak diyeyim. Ürünün özellikleri kesinlikle olması gerekiyor ama ürününüzdeki görsel neyse onunla ilgili de şeyler yazmanız da lazım. Buradan siz kendiniz de yazabilirken Optimize Listing diyerek de buradan yapay zeka otomatik olarak algılayıp yapabilir. Günlük 100 krediden şu an 100'ü duruyor ve birazdan biri gidecek. Bunu ister misiniz dedi. Şurada gördüğünüz gibi böyle bir dumbbell'lı mambıllı yazmış. Burada var zaten görsel dumbbell. Tamam diyorum, onaylıyorum. Buradaki şeyi düzenliyor ve başlık örneklerine bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü artık mesela dumbbell varsa dumbbell'lı tişört, spor tişörtü, spor tişört, dumbbell'lı tişört falan sürekli tişört yazmak yerine burada görselde ne var? İşte ve bir kere tişört yazmış. Sürekli aynı şeyleri tekrar etmek yerine tek bir başlıkta hepsini kombinliyorlarmış yani. Siz bir başlığı düzgünce yazın yeter. Alt kısma indiğim zaman açıklama kısmına zaten bizim
bizim için yazmış olduğum. Onun da altına indiğim zaman da burada ürünlerimizi görüyoruz, bedenlerini görüyoruz, fiyatlarını görüyoruz, kar marjlarımızı görüyoruz, kargo ücretlerini falan da buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kargo ücreti 4.75 bulunuyor. Üretim maliyeti 9.88. Kar marjımız burada gözüküyor. Burada karımız gözüküyor ve burada da satış fiyatı gözüküyor. Ürünün boyu arttıkça, yani kumaşı arttıkça anladığım kadarıyla fiyatlar da yükseliyor. 23 dolar, 22 dolarlardan 30 dolarlara, 31 dolarlara çıkabiliyor ki siz zaten kar marjınız 59 değil de 65 olsun derseniz daha yüksek fiyatlara çıkacaktır. Bu da derseniz ki 70 olsun. Bu da mı 70'ti? Bu da derseniz ki 80 olsun. Yani ikisini birlikte alıyormuş bu arada, pardon. Bunu da 65, 68 yaptınız. Sallıyorum tamamen tabii ki. Hepsini eşit de yapabilirsiniz. Bu şekilde siz kendi fiyatlarınızı belirleyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden biri ise fiyatları belirlerken sizin giderlerinizi de hesaba katmanız gerekmesi. Yorumlarda da arkadaşlarımız yazıyor. Ben de kendimce dürüst bir şekilde içerik üretmek istediğim için belirtmek istiyorum. Hayal satmak istemiyorum. Yapmanız gereken ilk şey vereceğiniz vergileri de hesaplamak. Yani siz şu anda bir şirket açmanız gerekiyor ki vergi vermeniz gerekiyor. Şirket açtınız, muhasebeci masrafı var mı? Veyahut da nasıl yapıyorsunuz? İnternet üzerinden mi bir hizmet alıyorsunuz? Onun dışında damga vergisi, mühür vergisi gibisinden veya satıştan şu kadar komisyon, KDV'si, şu bu falan hepsini hesaplamanız gerekiyor. Ürün başına kaç para gider gibisinden. Ayrıca Etsy'nin alacağı ücret var, kesintileri var. Printify'a bir ücret ödüyoruz. Bunların hepsi çıkartıldığı zaman size ne kalacak ona bakın. Bir arkadaşım da bunların hepsini çıkartınca $1 zarara girmişti. Yani böyle bir durum olmasın. Zarar edecek şekilde hesaplamayın. Karınızı iyi ayarlayın. Minimum 2-3 dolar, 5 dolar cebinize kalsın yani. Mesela burada 18 dolarlık şu an bizim karımız var gibi gözüküyor. %80 yaparsak 39 dolarlık karımız olacak gibi hani hesaplıyoruz ya. Aslında vergileri falan çıkınca elimize düşük bir miktar kalacak. Bunu da unutmayın. O 23 dolar tek üründen kazanacakmışız. O 18 dolar kazanacakmışız. Giderlerimiz de var. Bunu da aklınızda bulundurun. Bu kısımda söylediğim zaman aşağı kısma iniyorum ve mağaza bağlama bölümü geliyor. Bir arkadaşımız da Shopify'dan da yapabilir miyiz? Shopify'ı da söyler misin, anlatır mısın demişti. Connect a Store dediğimiz zaman hem Etsy'den yapabilirsiniz hem Shopify'dan yapabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. İkisinin de farklı avantajları var, farklı dezavantajları var. Etsy'deki güzel bir avantaj ne? Etsy'nin içinde müşteri kitlesinin bulunması. Yani siz Trendyol, hepsi burada gibi bir platformda satış yapıyorsanız eğer o platformun kullanıcıları var. Kullanıcılar aramalar kısmına yazıyor. Google'a yazıyor bazen ve sizi bulabiliyor. Shopify'da ise böyle bir kısım yok. Sadece Google'a yazabilir. Siz kendi linkinizi alıp arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla, takipçilerinizle internet ortamından veya paylaşabilirsiniz. Shopify'da güzel, kendi markanızı güzel bir şekilde oluşturabilirsiniz. Etsy de gayet iyi çünkü orada bir hazırlık müşteri kitlesine ürün satabiliyorsunuz. Hangisinden başlarsam daha çabuk satış elde ederim derseniz bence Etsy üzerinden. Çünkü Shopify'dan da başladınız diyelim, reklam vermeniz gerekiyor. Etsy'den açtığınızda da reklam verin o zaman. Yani 1000 lira, 2000 lira, 10 bin lira ben Shopify'a reklama harcarım diyorsanız Etsy'den açın. Hem SEO odaklı yazdığınız Etsy'de üst sıralara çıkıp satış gelebilir. Hem de üzerine reklam bastınız. Daha da çok para kazanabilirsiniz yani. Böyle bir tercih yapılabilir. Ama Shopify'dan da tabii ki ilerlenebilir. SEO ve marketing tools'ları, eklentileri varmış, kullanabiliyormuşsunuz. 3 günlük ücretsiz versiyon var, sonra ücretli. Etsy'de de tamamen ücretli. Giriş yaparken bir ücret ödüyorsunuz ve o kadar. Ayrıca ürün listeleme başına da 0.25 cent en son böyle bir ücretlenme de yapılıyor. Bu da haberiniz olsun. Gayet güzel bir mantık, güzel bir sistem. Sizler de tişört tasarlayarak para kazanabilirsiniz, gelir elde edebilirsiniz. Ama anlattığım bu yöntemleri umarım videonun sonuna kadar izlemişsinizdir. Aralarda anlattığım şeyleri kaçıran arkadaşlarımız varsa maalesef tam olarak başarılı olamayabilirler. Yani burayı izliyorsanız, bazı yerlere atladıysanız geri dönüp bir daha izlemenizi tavsiye ederim. Aklınıza soru kalmıştır. İlla ki benim anlatmadığım şeyler olmuştur. Onları yazabilirsiniz. Mesela gelen sorulardan bir tanesi. Hadi ben Printify'dan, Etsy'den para kazandım, Shopify'dan para kazandım. Ödememi nasıl alacağım? Genel olarak ödememizi Türkiye banka hesabına da yapabiliyorlar ama Payoneer'e de yapabiliyorlar. Payoneer'de zaten ödeme geldiği zaman oradan banka hesabımıza çekebiliyoruz. Yani eninde sonunda ödememizi banka hesabımıza alabiliyoruz. Bunu da söylemiş olayım. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Sizler de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoya bir like atmanız ve yorum yapmanız yeterli olacak. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşça kalın.